Nasrettin Hoca ve Fil Masalı. Bir varmış bir yokmuş. Vakti zamanında padişah çokmuş. Bundan uzun zaman önce bir köyde yaşayan Nasrettin Hoca etrafında sevilen ve sayılan birisiymiş. Köylülerin bir sorunu olursa Nasrettin Hoca'ya danışırlar. Hoca da köylülerin bu sorunlarına çözüm bulmaya çalışırmış. Köyde herkes kendi halinde mutlu mesut bir hayat sürermiş. Günlerden bir gün ülkeyi yöneten padişahın adamları köye bir fil getirmişler. Getirdikleri fili köylülerin beslemesi gerektiğini belirtmişler. Bunun padişahın emri olduğunu da söylemişler. O günden sonra köylüler fili hep beraber beslemeye başlamışlar. Fili besliyorlarmış ama fil doymak nedir bilmiyormuş. 3 gün, 5 gün, birkaç hafta derken köylüler artık tükenmişler. Ahırdaki hayvanlarına verecekleri samanları kalmamış neredeyse. Fil o kadar çok yiyormuş ki bir inek sürüsü olsa filin bir öğünüyle doyarmış. Durum böyle olunca da köylüler bir çare bulamamışlar. Her zamanki gibi gidip bunu Nasrettin Hoca'ya danışmışlar. Nasrettin Hoca da köylüleri dinledikten sonra getirilen fili ve köylülerin nasıl bir durumda olduğunu bildiğini belirtmiş. Bu işin tek çözümünün de padişahın huzuruna hep beraber çıkarak çözülebileceğini söylemiş. Hep beraber hareket edersek padişah da durumun ciddiyetini anlar ve bu yaptığından geri adım atar. Filini sizden geri alır demiş. Köylüler hocayı dinledikten sonra onun teklifini kabul etmişler. Hemen acele bir şekilde padişahın huzuruna çıkmak için bir gün belirlemişler. Ertesi günü toplanıp hep beraber Nasrettin Hoca ile birlikte padişahın sarayına gidilecekmiş. Padişahın sarayına gitme günü geldiğinde Nasrettin Hoca köylülerle beraber saraya doğru yola koyulmuş. Yola koyulmuşlar ama köyden çıktıktan sonra beraberindeki köylüler birer ikişer eksilmeye başlamış. Nasrettin Hoca beraber yürüdüğü kişi sayısının gittikçe azalmasına anlam verememiş. Çünkü kendisinin fille hiçbir derdi yokmuş. Köylülerin derdi varmış fille. Fili doyurmakla başları belaya giren onlarmış. Böyle bir sorunları olmasına rağmen padişahın huzuruna çıkmaktan kaçınmaları hocaya çok garip gelmiş. En son saraya iyice yaklaştıklarında hocanın yanında sadece birkaç kişi kalmış. Sarayın kapısına varıldığında Nasrettin Hoca tek başınaymış. Birazdan hocayı padişahın huzuruna almışlar. Nasrettin Hoca da padişahın huzuruna çıktığında ona bağlılığını beyan ettikten sonra köylerine yolladığı filden köylülerin ve kendisinin çok memnun olduğunu, bu nedenle de bir fil daha istediklerini söylemiş. Yüce padişahları ne emrederse, ne isterse onu yapmaya da hazır olduklarını ayrıca belirtmiş. Padişah da hocanın söylediklerine karşılık köye bir fil daha göndereceğini söylemiş. Bundan sonra da Nasrettin Hoca saraydan ayrılıp köye dönmek için yola koyulmuş. Bir araya gelip padişahın huzuruna çıkmayı bile beceremeyen, bundan korkan köylülere iyi bir ders vermek isteyen Nasrettin Hoca amacına ulaşmıştır umarım.
Sizler de bir sorun yaşadığınızda bu sorunu konuşmaktan, dile getirmekten çekinmeyin. Bu masalımız da burada bitmiş. O konuşursa bu da düşünür. Nasrettin Hoca. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben bağda üzüm bekler, derelerde eşeğime odun yükler iken. Çok eski zamanlarda bir Nasrettin Hoca varmış. Ahi Evran da derlermiş bu Hoca Nasrettin'e. Değerini pek bilmemişler hocanın. Hoca küçük bir köyde hayatını sürdürüyormuş. Konu komşusuyla iyi ilişkiler içinde olan Nasrettin Hoca etrafında da sevilen sayılan birisiymiş. Hocanın yaşadığı köy küçük olduğu için alışverişe yakındaki kasabaya giderlermiş. Alışveriş yaptıkları kasabada salı günleri pazar kurulurmuş. Her salı bu pazara giden insanlar orada alışverişlerini yapar, ondan sonra da evlerine dönerlermiş. Bu pazarda meyve, sebze, kıyafet, hatta horoz, tavuk gibi kümes hayvanları da satılırmış. Hoca bir hafta pazara gittiğinde bir satıcının başına toplanmış kalabalığı görünce ne olduğunu merak etmiş. Kalabalığa doğru yaklaşınca satıcının capcanlı renkleri olan güvercin büyüklüğünde bir kuşu satmaya çalıştığını görmüş. Hoca böyle bir kuşu ilk defa görüyormuş. Satıcı güvercin büyüklüğündeki bu kuşu 12 paraya satıyormuş. Kuşun bu fiyata satıldığını gören hoca çok şaşırmış ve kendi kendine düşünmüş. Eğer bu 12 para ediyorsa ben de hindimi getiririm, iyi bir paraya satarım demiş. O gün köyüne dönen hoca bu durumdan hanımına da bahsetmiş. Günler geçmiş, kasabadaki pazarın kurulma zamanı gelmiş. Hoca da hindisini alıp geçen hafta 12 paraya kuş satan satıcının yanına gitmiş. Hindisini 20 paradan satmaya çalışmış. Ama ne satıcı ne de başka birisi hocaya 5 paradan fazlasını vermemiş. Hoca da bu nasıl iş? Daha geçen hafta sen güvercin büyüklüğündeki kuşu 12 paraya satmadın mı? Diye çıkışmış. Onun bu çıkışmasına gülümseyerek karşılık veren satıcı, hocam o kuş sıradan bir kuş değildi. Allah'ın özene bezene yarattığı bir papağandı. Ve o yüzden de 12 paraya sattık demiş. Hoca da papağanı falan bilmem. Kuş değil mi sonuçta? Üstünlüğü neresinde ki? Demiş. Satıcı, o konuşan bir kuştur. Senin benim gibi konuşur, söz söyler. O yüzden de 12 para eder demiş. Hoca bir an duralamış. Hindisine şöyle bir bakmış. Ne yani? Senin papağan konuşursa benim hindi de düşünür deyip bu olaya gülmüş geçmiş. Hindisini de satmadan köyüne geri dönmeye karar vermiş. Köye dönerken de söz gümüşse sükût altındır derler. Ama insanlar düşünene değil, konuşana değer veriyorlar. Bu nasıl iş anlamadım demiş. Bu masalımız da burada bitmiş. Nasrettin Hoca nerede? Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda bir Hoca Nasrettin varmış. Hoca günlerden bir gün işlerini halletmek için kasabaya gitmiş. Ve kasabada canı haşlama et çektiği için de gidip kasaptan 2 kilo kemikli et almış.
akşama hanıma güzel bir haşlama et yaptırayım da yiyeyim diye düşünmüş. Et aldıktan sonra da eşeğine binmiş ve köyün yolunu tutmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda küçük köyüne varmış. Evine ulaşıp eti hanımına vermiş ve ona, "Hanım, bu eti akşama bir güzel haşla da yiyelim. Midemiz bayram etsin biraz," demiş. Bunu söyledikten sonra da hoca tarlaya gezmeye çıkmış. Tarladaki ürünleri merak ediyormuş. Tekrar eşeğine binmiş ve tarlasını gezmeye gitmiş. Tarlasını gezdikten sonra köyde birkaç komşusuyla biraz sohbet etmiş. Onlarla biraz keyifli zaman geçirmiş. Bu arada hoca evde yokken eve hanımın misafirleri gelmiş. Hocanın hanımı da eti haşlayıp hazırladığı için gelen misafirlere haşlama et ikram etmiş. Öyle olunca et bitmiş. Akşama doğru hoca köyde eş dostla konu komşuyla sohbet ettikten sonra evine dönmüş. Tabii eve dönünce de oturup afiyetle haşlama et yemeği bekliyormuş. Hanımına, "Hanım, getir şu bizim haşlama eti de bir güzel yiyeyim," demiş. Ama hanımı, "Eti kedi yedi," demiş. Hoca şaşırmış. "Nasıl olur? Eti nasıl kediye kaptırırsın?" demiş. O sıra hoca bunu söylerken kedi yanından geçiyormuş. Kediyi can havliyle tutmuş. Kediyi şöyle bir kaldırıp, "Yahu bu kedi gelse gelse 2 kilo gelir. Benim aldığım et zaten toru topu 2 kiloydu. Eğer et buysa kedi nerede? Kedi buysa et nerede?" demiş. Hanımı bu söz üstüne boynunu bükmüş, hocaya bir şey diyememiş. Nasrettin Hoca bu duruma çok kızmış. Aslında etin gitmesine değil, hanımının doğruyu söylememesine kızıyormuş. Aklınızda olsun. Her zaman, her yerde doğru neyse onu söyleyin. Hanımı bu durumdan ders çıkarmıştır umarım. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri hocanın hanımına, biri masalı anlatana. Lütfen abone değilsen kanalıma abone ol.